Şu müziği duyunca hala daha gaza gelmiyor musunuz arkadaşlar ya? Bir Battlefield'ın müziği, bir de Modern Warfare 2'nin, o eski Modern Warfare'ın şu şey vardı ya. Onu duyunca acayip gaza geliyorum. Ama Battlefield'ın açılış müziği, ama eski halinden bahsediyorum. Bu yenisinde abidik gubidik dijitalleştirdiler, bir şeyler yaptılar, böyle iğrenç robotik sesler falan filan geliyor. Onlardan bahsetmiyorum. Tamamen eski müziği. Duyunca böyle tüyler tiken tiken oluyor. Şimdi bir de daha yeni Battlefield'ın yeni versiyonunu açıkladılar. Yani yeni versiyonunu açıklamadılar da birkaç açıklama yaptılar konuyla alakalı. İşin başındaki Vincent Pella falan filan çıktı, bir şeyler dedi. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız falan filan dedi. Ben de dedim ki şu Battlefield'ın seri olarak bir bakalım. Tarihçesi nasılmış? Şöyle bir detay var. Böyle bu videoda öyle hızlı konuşmaya falan çalışmayacağım. Tamamen yavaş bir şekilde o son derece seksi sesimle sizlerle birlikte olacağım. Tabii ki de Gandalf'ın totosundaki kıllar neden mor diye merak etmeyen ve bu bilgiyi bize niye veriyorsun diyen bazı arkadaşlar videonun sesini kısarak bir kenarda izleyebilirler, ama videoyu lütfen kapatmasınlar. Çünkü o izlenme oranlarına falan benim ihtiyacım var. Hadi gelin başlayalım. Sevgili Battlefield. Multiplayer FPS'lerin arena shooter tek elinde olduğu zamanlarda oyun sektörüne yeni bir soluk getiren güzide oyun. Her sene aynı altın lacivertini çıkaran rakibi Call of Duty serisi yerine her yeni oyununda farklı bir şeyler denemekten korkmadığı için saygımı kazanmıştı bu oyun serisi. İşin ironik tarafı, son yıllarda çıkardığı oyunlara getirdiği farklılıklar Battlefield serisinin özüne ihanet ettiği için de beni sinirlendirmişti bu oyun serisi. Peki nasıl fişek gibi giriş yaptı bu piyasaya bu seri ve nasıl çöküşe geçti? Gelin birlikte irdeleyelim. Nereden nereye videolarımın ilkine hoş geldiniz gençlik. Battlefield serisinin yapımcısı DICE firması 1992 yılında İsveçli 4 arkadaş tarafından kuruluyor. Bu arkadaşlar İsveç'teki adını büyük ihtimalle yanlış telaffuz edeceğim Vaxjo Üniversitesi'nden tanışıyorlar. 4 kafadar 2000 yıllarının başlangıcından itibaren çeşitli firmaları bünyesine katmaya ve başka firmalarla birleşmeye başlıyor. Bunların arasında Codename Eagle oyununun yapımcısı Refraction Games ve 2001 yılında birleştikleri Sandbox Studios gibi firmalar bulunmakta. 2002 yılında ise ilk oyunlarını Electronic Arts çatısı altında piyasaya sürüp hepimizi dumur ediyorlar. Nedir bu oyun peki? Tabii ki Battlefield 1942. Beynimize kazınan intro müziğiyle çölün ortasında duran bir miğferin tank paleti altında ezilmesiyle giriş yapmıştı bu oyun hayatımıza. Biz oyuna giriş yaptığımızda ise devasa bir haritada 64 kişinin çarpıştığı bir savaş ortamıyla karşılaşıp dumur olmuştuk. 64 kişi ne demek arkadaş? Genç halim bu durumla karşılaştığında şaka yapıyorlar herhalde demişti, ama hiç şaka yapmıyorlardı. Biz DICE'ız, bizim şakamız olmaz kardeş şeklinde böyle racon kesmişlerdi. Yıllar sonra bu raconu çiğnediler gerçi, ama oraya gelmedik henüz. Oyunun sayısı 64'e çıkınca bir anda FPS oyunlarına yaklaşım şeklimiz değişmişti. Artık bireysel becerinin yerini takım oyunu almıştı. Conquest adında hiç görmediğimiz bir oyun moduyla tanıştık. Klasikleşmiş Team Deathmatch'ın rakip takım oyuncularını avlamanızı isteyen ya da Capture the Flag gibi karşı takımın bayrağını çalıp kendi base'inize getirip puan kazandığınız oyun modlarından sonra Conquest modunda devasa haritalardaki base'leri ele geçirip elinizde tutmaya çalışıyordunuz. Ve dediğim gibi tek kişilik dev kadro modunda oynayamıyordunuz. Daha taktiksel, daha bir takım gibi düşünmeniz gerekiyordu. Battlefield 1942 ile FPS'lerde sınıf sistemiyle de tanıştık bir yandan. Ortalıkta silah bulmaya çalışmaktansa sınıf tiplerine göre silahlara sahip oluyorduk. Birkaç kurşun yiyip canınız düştüğünde etrafta öyle sağlık kutusu falan bulamıyordunuz. Medik sınıfı imdadınıza koşuyordu bu durumlarda. Karşınızda size doğru hızla ilerlerken ölüm yağdıran bir tank mı gördünüz? Engineer sınıfı elinde roket atarıyla Hızır gibi yetişiyordu. Bir saniye, ne tankı? Evet.
Alanlar bu kadar büyük olunca herhalde DICE ekibi biz sevgili oyuncularının emrine savaş makinalarını da vermişti. En küçük askeri jiplerden tutun da personel taşıyıcılardır, tanklardır, avcı uçaklarıdır, hatta uçan kale lakaplı B-52 uçağıdır, birçok aracı kullanabiliyorduk. Son çıkan Battlefield oyunlarındaki araçların güç dengeleri size sıkıntılı geliyorsa bir de 1942'deki obus tankını görmeliydiniz. Köprüden geçmeye çalışan 20 kişilik bir piyade ekibinin ortasına tek bir obus mermisi tutturup milleti böyle çiçek gibi açabiliyordunuz etrafa. Tabii ki de bu DICE ekibinin ilk oyunuydu ve asıl hedefleri dengeli ve düzgün bir multiplayer shooter'dan çok o döneme göre dev gibi denebilecek bir haritada bu dönemde bile dev denilebilecek bir sayıda oyuncuyla çarpışmaktı. DICE amacına ulaşmıştı. 1942'nin çıkışından sonraki yıl içerisinde 2 adet genişleme paketi çıkardılar. Bu paketler Road to Rome ve Secret Weapons of World War II idi. Road to Rome ile 6 tane harita, 8 yeni araç ve savaş alanına 2 yeni fraksiyon eklediler. Ama ilk deneyselliklerini Secret Weapons ek paketiyle uyguladılar. Bu paketle objektif tabanlı bir oyun modunu tanıttılar. Allied birlikleri Alman kontrolünde olan bir silah fabrikasının belirli kısımlarını yok etmeye çalışıyordu mesela. US Marine Corps ya da Luftwaffe gibi farklı fraksiyonlara 2. Dünya Savaşı'nda kullanıldığını pek görmediğimiz silahlar verdiler. Jetpack bile vardı oyunda ya. Yani garipti ama güzeldi. Takvimler 2004'ün Mart ayını gösterdiğinde ise lan hep bu kalıbı kullanmak istemişimdir ha, çok heyecanlı. Dur. Sakin. 2004 yılında ise DICE ekibi Battlefield Vietnam'ı sürdü piyasaya. Vietnam nispeten babası 1942'ye benziyordu. Harita tasarımlarında bitki örtüsü daha belirginleşmişti artık. Sonuçta Vietnam ormanlarında çarpışıyorduk. 1942'nin dümdüz ovalarından sonra ağaçların arasından ilerleyebiliyorduk artık. Silah kullanımı da nispeten daha kolaydı. 1942'nin silahları inanılmaz derecede tepiyordu ve o silahlarla ateş etmek sanki sizin kontrolünüz dışında gerçekleşiyor gibi hissettiriyordu. Bir de hava aracı tiplerine harika bir ekleme getirmişlerdi: helikopterler. Bir de bu helikopterlerde gezinirken tabii müzik açma imkanınız oluyordu. O dönemin müzikleriyle böyle ding 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 şeklinde ilerliyorduk. Kullanması da ustalaşması da zordu bu helikopterlerin. Bunların dışında oyunun kendisinde öyle çok büyük bir yenilik yoktu açıkçası. Neden büyük yenilik olmadığını ise sadece bir sene sonra anlayacaktık. Battlefield 2 2005'in Haziran'ında bilgisayarlarımıza teşrif etti. Ve o da nesi? Bunlar nasıl grafikler arkadaş? Ağzım açık kalmıştı. İlk 2 oyunun üstüne oyunun fizik motoru, ışıklandırması, kaplama kalitesi full yenilenmişti. Artık modern zamanlara gelmiştik. Jetler havada uçuşuyordu. M1 tanklarının mermilerinden çıkan tok sesler Orta Doğu şehirlerinin sokaklarında yankılanıyordu. Yapımcılar araçların güç dengelerini ayarlarken taş kağıt makas oyununu referans almışlardı. Helikopterler tankları, tanklar piyadeleri, piyadeler helikopterleri rahatça avlıyorlardı. Artık farklı silah modellerini aşabiliyorduk. Her sınıf için tek bir silah modelinden sonra vaha bulmuş gibi mest olmuştuk. Harita boyutlarını değiştirerek klasik FPS oyun modları entegre edilmişti. İsteyen bayrak kapıyordu düşman üstünden, isteyen deathmatch'te adalet dağıtıyordu. Komutan rolü getirilmişti. Komutan rolündeki oyuncu direkt sahada gözükmüyordu ve oyunu bir harita üzerinden oynuyordu. İstediği alanda UAV açıp istediği alana artileri atış sağlıyordu bu komutan. Sesli iletişim gelmişti harika bir entegrasyon yöntemiyle. Oyunda squadlar yani ekipler vardı. Bir de ekip liderleri. Sesli iletişimde komutan sadece ekip liderlerini duyabiliyordu. Ekip liderleri sadece komutanı ve kendi ekip arkadaşlarını. Ekiptekiler de sadece kendi ekibini. Böylelikle 32 kişinin konuştuğu bir hengameden çok gerçek bir askeri güç olarak ilerliyordunuz. Battlefield 2 şahaneydi. Hatta çıktığı dönemde mükemmeldi bence. Ama BP2'nin aslında mükemmel olmadığını DICE yine kendi yaptığı bir Battlefield oyunuyla gösterecekti. Arada bir dipnot olarak gireyim. Tabii DICE'ın başarılarından sonra, Battlefield'deki başarılarından sonra konu EA'in gözünden, Electronic Arts'ın gözünden de kaçmamıştı. Battlefield Vietnam'ın çıkışının ardından Kasım 2004'ten itibaren Electronic Arts DICE'ı almaya çalışıyordu. Çeşitli teklifleri DICE'ın yönetim kurulu tarafından reddedilmiş olsa da EA 2006 yılında amacına ulaştı ve DICE stüdyosunu daha kaldırdı. Satın aldı. Bir de detay vereyim bu konuda. EA satın aldıktan 3 gün sonra DICE'ın Kanada stüdyosunu kapattı. EA. 2005 yılında bir başka oyun daha çıktı. Call of Duty 2. Call of serisi hala daha 2. Dünya Savaşı'ndan kaptırıp gidiyordu. Genel kanının aksine ben Battlefield ile Call of Duty'yi rakip olarak görmüyordum bu dönemlerde. Çünkü çok farklıydılar arkadaşlar. Yani biri bir sürü ekibin çarpıştığı, jetlerin tepenizden uçtuğu bir oyunken diğeri sadece küçük çaplı piyade savaşına odaklanıyordu. Tam bir karşılaştırma yapmak manasızdı. Nedir? İkisi de FPS oyunu sonuçta. Keşke Battlefield'da da silah kullanımının hissiyatı Call of Duty'deki gibi olsa demişim vardır benim.
Dönelim biz Battlefield'cığımıza. Dedim ya DICE çok sever deneysel takılmayı diye. Bir sonraki Battlefield yine modern zamanda geçecekti. Yok işte 2. Dünya Savaşı'na dönecekti diye tartışırken onlar 2006'da bizi geleceğe götürdüler ve Battlefield 2142'yi çıkardılar. Tankların yerini Mech'ler, uçakların yerini gunship'ler almıştı. Ama ve lakin aynı 1942 ve Vietnam oyunlarında olduğu gibi 2142 de Battlefield 2'ye çok benziyordu. Sadece ortam değişmişti. Köklü bir yenilik yoktu. Ana oyun adı altında ara oyun çıkarmıştı DICE. Ve Battlefield 2142 de pek tutmamıştı. Takvimler 2008 yılının Haziran ayını gösterdiğinde ise lan ben çok sevdim bu kalıbı kullanmayı. Neyse. 2008 yılında çıkardıkları oyun Battlefield serisini Battlefield yapan oyundu aslına bakarsanız. Ve saçma bir şekilde bu oyun Battlefield serisinin büyüdüğü platform olan PC'lere gelmemişti. Ben şok. Hatta tüm oyun severler şok. Bad Company sadece PlayStation 3 ve Xbox 360'a çıkmıştı. Peki olayı neydi bu oyunun? Nasıl oldu da Battlefield serisinin oyun pazarındaki farklılığını yaratmayı başardı? Öncelikle asıl etki eden sebebi bir hikaye modu vardı. Yani Call of Duty serisinin en iyi yaptığı işi ortak olmuştu Battlefield'de. Call of serisindeki gibi sinematik bir hikaye modu muydu bu? Hayır, o kadar değil. Ama kendine has espri anlayışıyla işte uydurma bir Amerika-Rusya savaşını konu alıyordu ve keyifliydi. Ama asıl etkiyi yaratan şey oyundaki yıkılabilir binalar oldu. İşte bu getirdikleri özellik sayesinde hala daha Battlefield dendiğinde biz oyuncuların aklına yıkılabilirlik geliyor en başta. Düşünsenize o zamana kadar bir online FPS oyununda arkanızda bir duvar varsa beyniniz otomatik olarak arkanızın güvende olduğunu söylüyordu size. Bad Company'de böyle bir garanti yoktu işte. Bir de ufak bir dipnot. Battlefield Bad Company ile birlikte DICE Frostbite adındaki oyun motorunu da geliştirmeye başladı. Nasıl ama? Pek ufak olmadı değil mi? Bu motor oyun dünyasında çok güzel yenilikler getirecekti ama bir yandan da Battlefield serisinin çökmeye başlamasının da temel sebeplerinden biri oldu. Bad Company'nin ardından DICE yine çeşitli denemelerle birlikte kaliteli oyunlar da çıkardı. Team Fortress'ın çok sükse yaptığı yıllarda Battlefield Heroes'u çıkardılar. Böyle çocuksu grafikler ve kolay bir oynanışı vardı, pek tutmadı. 1943 ile yine sadece konsollarda ve yine 2. Dünya Savaşı'na döndüler. Bad Company 2'yi çıkardılar, daha gelişmiş harita yıkılabilirliğiyle. Üstelik bu sefer PC'ye de teşrif etmişti. 2011 yılının Ekim ayına kadar bir şeyler çıkardılar. Peki 2011'de ne oldu? Ben de dahil birçok nerd yoldaşım tarafından serinin en iyi oyunu olarak görünen Battlefield 3 çıktı. Frostbite motorunu 2.0'a güncellemişlerdi ve bu sayede ekranda gördüğümüz şeylere inanamıyorduk. Grafik kalitesi en üst seviyedeydi. Haritaların yıkımı inanılmaz gelişmişti. Modern dönemde geçen Battlefield 3 sıklıkla duymuş olabileceğiniz Battlefield Moments kavramını arşa çıkaran oyun olmuştu. Jetinizde havalanmış gidiyorsunuz, sonra bir anda jetten inip havada süzülürken RPG'nizi çekip arkanızda sizi kovalayan düşman jetini indirip geri kendi jetinize biniyorsunuz ve daha niceleri. DICE Battlefield 3 için 5 adet ek paket çıkardı. Bunların çoğu DLC denilebilecek paketlerdi gerçi. Yeni haritalar, yeni silahlar eklediler 2013'e kadar. 2013'te ise benim de dahil olduğum ve birçok nerd yoldaşım tarafından gereksiz olarak görülen Battlefield 4'ü çıkardılar. Frostbite 3.0'a geçmişlerdi. Evet, grafikler daha da muazzam olmuştu. Tamam, anlıyorum. Ama fark ettiyseniz şu zamana kadar DICE'ın çıkardığı ara oyunlarda hep bir farklı döneme geçiş vardı. İşte bu sefer yoktu. Yine aynı silahlar, yine aynı fraksiyonlarla oynuyorduk. Bence gereksizdi. Bu oyuna da 5 adet DLC çıkardı DICE ve 2015 yılında bir başka deneysel takılmaca yaptı Battlefield serisi. Battlefield Hardline çıkardılar. Bu sefer oyunu Visceral Games çıkarmıştı ve denedikleri şey bildiğimiz savaş alanından bizi çıkartıp modern şehirleri savaş alanına çevirmek oldu. Artık bir asker değil polistik ya da suçlu. Polis arabaları geziniyordu ortalıkta. Oyun modları değişmişti. Bankalar soyuluyordu, rehineler kurtarılıyordu. Hardline başka firmanın yapmış olması DICE'ın da elini rahatlatmıştı. Elleri rahatlayınca ne mi yaptılar? Ben de dahil birçok nerd yoldaşımın serinin en iyi oyunu Battlefield 3'tür derken bizi şüpheye sürükleyen bir oyun çıkardılar. Battlefield 1. Battlefield 1'in fragmanları ilk çıktığında oyunun geçtiği dönemin 1. Dünya Savaşı dönemi olduğunu görmüştüm ve yalan yok pek de heyecanlanmadım. Yani cephe savaşı mı olacak? Yaptım. Örseledim Battlefield'çığımı. Dalga geçtim. Ötekileştirdim onu. Ama hay dilim eşek arıları emcük deseydi be arkadaş. Battlefield 1 ile Immersion muhabbetinin ve epikliğin dibine vurmuşlardı. Önceki oyunlarda da belli anlarda oyun sizi çok etkilemeyi başarıyordu. İşte şu bahsettiğim Battlefield momentlarda misal. Ama Battlefield 1'de düz bir arazide hiç çarpışmadan koşarken bile inanılmaz etkileniyordunuz arkadaşlar.
Adamlar harita tasarımlarında kullandıkları texture'ları gerçek hayatta çektikleri fotoğraflarla hazırlıyorlardı. Oyunda üzerinde sabit makinalı tüfeklerin yerleştirildiği zeplinler, trenler dolanıyordu. Şairin dediği gibi o güzel atlara da binebiliyordunuz. Serideki en keyifli oyun modu olan Operations tanıtılmıştı. Bu modda bir taraf harita ilerlerken diğer taraf savunmada kalıyordu. Eğer taraflardan biri ezici bir üstünlük sağlarsa sonraki haritada ezilen tarafa Behemoth denilen devasa bir araç desteği geliyordu. Ve Battlefield 1 yaptığı her şeyi çok ama çok etkileyici yapıyordu. Tabii bir de fraksiyonlardan birisi Türkler olunca insan ister istemez böyle bir gaza geliyordu. Ve geldik yakın tarihe. Aslında Battlefield 1'in çıkışından sonra DICE'da sıkıntılar baş göstermeye başlamıştı ve bu sıkıntılar haliyle Battlefield serisine de yansıyacaktı. 2018 yılının başından itibaren DICE ekibi personel anlamında kan kaybetmeye başladı. Ayrılan yapımcıların bazıları büyük firmalarda yer bulurken bazıları da yeni firmalar kurdular. Mesela en son Finals'ı yapan Embark Studios gibi. Bakın bu ayrılan insanlar öyle alt kademe yazılımcılar ya da yeni başlayan 3D artistler falan değil. Baya Battlefield 1942'den bu yana DICE'da çalışan insanlar vardı bunların içinde. Battlefield'ı Battlefield yapan insanlar ayrıldı yani firmadan. Ha bir de Frostbite oyun motorunu üreten insanlar. Ve anladığım kadarıyla bu insanlar geride bıraktıkları DICE çalışanlarına oyun motoruyla alakalı pek bir şey öğretmemişlerdi. Battlefield 5 2018 yılında çıkışını bol bug'lı bir şekilde yaptı. Sadece bug'lar da değil, netcode da çok sıkıntılıydı oyunun. Her Battlefield oyunu bu tarz sorunlarla çıkıyordu aslına bakarsanız ama Battlefield 5'te sorunların sayısı ayyuka çıkmıştı. Lan çıkarmadan evvel bir test seçseydiniz oyunu dedirttiler bu sefer. Halbuki alışmıştık oyunları zor kazandığımız paracıklarla alıp beta testerlık yapmaya ama Battlefield 5 bokunu çıkarmıştı. Toparlanmaları da biraz uzun sürdü haliyle ve tam toparlandı derken içerik desteğini kestiklerini açıkladı EA. Neden mi? Çünkü bu herkesin ortak fikri arkadaşlar. Ben dahil birçok kişi falan değil, serinin en kötü oyunu 2042'yi çıkardılar. Bakın bug'lardan falan bahsetmiyorum arkadaşlar. Oyunun yapım aşamasının başlangıcından itibaren 2042 tam bir fiyaskoydu. Oyun bir hero shooter olarak tasarlanmaya başlanmıştı. Başlanmıştı diyorum çünkü son dakikada karar değiştirip klasik Battlefield yapalım dediler. Tabi bu karar değişikliği sonrasında ürettikleri hero'ları oyundan çıkaracak değillerdi. O kadar saçma sapan seslendirme yapılmış, paracıklarımıza konmak için bu hero'lara Battlefield serisine ve atmosferine hiç uymayan kostümler hazırlanmış. Hani ciddi bir savaş ortamından çıkıp oyun sonu ekranında gevşek gevşek konuşan tipler görünce elim ayağım titremişti benim. Oyunda yıllardır kullandıkları scoreboard yoktu arkadaşlar. Yani hani kim kaç kere ölmüş falan filan göremiyordunuz ve bunu oyuncuları zorbalıktan korumak için yaptık biz gibisinden açıklama yapmışlardı da birader ben kaç kere öldüğümü görmek istiyorum ya. Ben ona göre geliştirmek istiyorum kendimi. Hani bileyim ki ona göre oynayayım değil mi? Harita tasarımları da ayrı bir rezaletti. Haritaya böyle kuş bakışı baktığınızda hiçbir sıkıntı yok. Çok güzel görünüyor ama iş o haritanın içinde savaşmaya gelince hani bakın daha önceki Battlefield oyunlarında harita tasarımları şu temelde yapılmıştır. Tank kullanabileceğiniz bölgede vardır, piyade olarak ilerleyebileceğiniz bölgede. Uçakların it dalaşı yapabilecekleri ya da yeri bombalayabilecekleri bölgede vardır. Üstünden dahi uçamadıkları bölgede. Bu denge bazı haritalarda çok iyidir, bazılarında ise az iyi. Ama bu denge için uğraştıklarını görürsünüz oynarken. Ulan Battlefield 2042'de açık arazilerde keklik gibi koşuyorsunuz. Tanklar bile keklik gibi ortada duruyor. Karadaki her oyuncu helikopterlerin yemi. Ve bu hiç ama hiç zevkli değil. Aga Battlefield'ın getirdiği sınıflar yok ya. Hani hero shooter'ı bildiğin. Oyunundaki 14 hero'nun da kendine has bir özelliği var. Ama oyuncuların kullandığı 2 ya da 3 tane hero var sadece. Çünkü diğerlerine nazaran daha güçlüler bunlar. Ve bug'lardan bahsetmeyeceğim ya. Bahsetmeyeceğim bug'lardan. Bahsetmeyeyim. Battlefield 2042'yi biraz ama çok az toparladılar. Sınıfları geri getirdiler misal ve ellerindeki hero'ları bu sınıflara dağıttılar. Ya ben isterdim ki hani oyun çıkarırken ellerindeki tüm haritaları birleştirip böyle bir devasa Battle Royale haritası yapsınlar mesela ve bu hero'ları da sadece bu Battle Royale oyun modunda kullanılabilir hale getirsinler. Asıl ciddi asker abileri de klasik standart Battlefield oyun modlarında oynayabilirim. Ve hatta bu Battle Royale modunda free to play yapsınlar. İnsanlar indirsin, oynasın, beğensinler, daha fazla alsınlar. Ama EA bu şekilde düşünmedi işte. Battlefield 5'in çıkışından Battlefield 2042'nin çıkışına kadar olan süre zarfında DICE kan kaybetmeye devam etti. Bir başka garip durum daha oluştu. 2021 yılının Aralık ayında EA, DICE'ın başına Vince Zampella'yı getirdi. Vince abimiz Respawn Entertainment'ın kurucularından ve kendisi biz nerdlere Titanfall gibi değeri bilinmemiş harika bir FPS'yi
Ve birçok insanın favori Battle Royale oyunu olan Apex Legends'ı verdi. Artık Battlefield serisinden Vince abi sorumlu olacaktı. Vince abinin başa getirilmesindeki temel sebep olarak Battlefield fanlarının Kasım 2021'de çıkan Battlefield 2042 fiyaskosundan sonra DICE Office'in darmaduman etmelerine engel olmak olduğunu düşünüyorum ben. Ve geçtiğimiz haftada Vince abimiz özellikle ilk başta IGN'e verdi herhalde bu özel söyleşiyi. Çıkıp yeni Battlefield oyununa dair çeşitli detaylar vermeye başladı. Hatta Battlefield 2042 ile alakalı da özür de diledi. Oyunun yapımında ben orada değildim de dedi. Ama DICE'daki arkadaşlarımız bir şeyler denediler. Onlara da biraz saygı göstermek gerekir gibisinden bir açıklama yaptı. Ve yeni Battlefield oyununun fanların genel olarak sevdiği 3. ve 4. oyuna daha çok benzemesi için uğraşacaklarını söyledi. Açık açık bunu söyledi adam. Yani yine bildiğiniz modern dönemde geçen bir Battlefield bizleri bekliyor. Bu hafta açıklamalar da direkt orada kesilmedi. Ardından bir sürü böyle peş peşe açıklama da yaptı Vince abimiz. Oyunun yeni bir yıkım motoru olacağını iletti mesela. Oyunu playtest yapacaklarını söyledi. Eskiden Battlefield'lerde vardı. Battlefield 3'te vardı yanlış hatırlamıyorsam. Oyunu çıkarmadan önce playtest yaptırırlardı. Ve de şöyle bir durum var aynı zamanda. Oyunla ilgilenen yine 4 tane ya da 5 tane firma açıkladılar. Ama neyse ki bu sefer Battlefield 2042'deki gibi yapmayacaklar. Çünkü oyunun bir tek kişilik senaryo modu da olacak. Onunla bir firma ilgilenecek. Multiplayer moduyla bir firma ilgilenecek. Hatta bir firma deneysel çalışacağı söyleniyor. Farklı farklı şekilde takılacaklar. 2042'de bu böyle değildi. 2042'de yayın yaptığı en büyük iş bu olacak gibisinden bir açıklama yapmıştı. Böyle Criterion Games falan vardı yanlış hatırlamıyorsam. Araba yarışı oyunları yapıyordu. Burnout serisini mi yapıyordu? Tam hatırlamıyorum. Yazarım videonun bu kısmına. Onlar falan da girişmişti oyunun yapımına ve sadece multiplayer olarak çıkmıştı oyun. Tek bir oyun moduyla aslına baktığınızda hemen hemen tek bir oyun moduyla. Bu sefer yeni Battlefield oyununda adı şu anda daha belli değil. Herhangi bir açıklama herhangi bir fragman da yayınlanmadı bu konuda. Yapılan açıklamalar bu yönde. Yine çok büyük bir işe girişiyoruz dediler ama bizim de dilimiz yandı arkadaşlar fark ettiğiniz üzere 2042'de. Çünkü onda da aynı şekilde çıkıp çok büyük bir işe girişiyoruz. Çok büyük çaplı çalışıyoruz. Çok acayip şeyler yapacağız demişlerdi. Ve sıçtılar, üstüne sıvadılar. Biraz toparladılar ama genel manada sıçtılar. Bu sefer DICE'ın bu kadar gerilmesinin sebebini, daha doğrusu doğru adımlar atıyor gibi görünmesinin sebebini ben bir yandan da Delta Force'a bağlıyorum. Delta Force How Cops diye bir tane free to play oyun çıkacak. Delta Force'taki abiler Battlefield'ın 2042'den sonra bu tökezlemesini fırsat bilip ortalığa bir anda böyle daldılar. Çok da iyi bir oyun çıkardılar aslında. Yani daha çıkarmadılar daha doğrusu. Alfa testine katılan insanlardan ki bunlara ben de dahilim. Yorumları genelde iyi yönde oldu. Çok güzel iş başarmışlardı. Ama bir şey eksikti. Battlefield oyununun pazardaki farklılığını yaratan şey yıkılabilirlik. Bu yıkılabilirlik Delta Force'ta yok. Ama Battlefield serisi bir kez daha tökezlerse Delta Force orada bekliyor olacak. Aynı böyle bir köpek balığı gibi avını bekleyen aşağıda düşse de yesek şeklinde. Ve bu sefer tökezleme şansları siz bilirsiniz başkan. Ama bence ayağınızı denk alın.